Enver Paşa hain mi? Enver Paşa, İttihat Terakki'nin kurucularından olmakla beraber aynı zamanda saraya damat olmuş kıymetli bir paşamızdır. Genç yaşta siyasetle ilgilenmeye başlamış. Asker olmasına rağmen devletin meşrutiyet ile ayakta kalabileceğini, kaybettiği toprakları meşrutiyet ile alabileceğini, çözülmeye başlayan devletteki tüm milletlerin ancak meşrutiyet çatısı altında oluşmuş bir meclis içerisinde bir ve bütün olabileceğine inanmıştır. Bunun için İttihat Terakki'nin faaliyetlerine katılmış, kurucular arasında yer almış, meşrutiyetin ilanında büyük bir rol oynamıştır. Ardından saraya damat olacaktır kendisi. Saraya damat olmasının akabinde hızlı bir şekilde rütbeleri yükselecek. Osmanlı ordularının başkomutanı ve bugünkü adıyla Milli Savunma Bakanı olacaktır. O gün ona Harbiye Nazırı denilmektedir. Enver Paşa genç yaşta birçok rütbeyi atlamıştır. Genç yaşta çeşitli makamlar eline geçmiştir. Kendisi gerçekten büyük bir vatanperver, büyük bir kahramandır. Ancak içerisinde çok cesurane bir vatan sevgisi vardır. Bu biraz onun daha cesur, daha atılgan davranmasına, daha cüretkar davranmasına sebep olmuştur. Mesela Sarıkamış'ta Enver Paşa'yı itham ederler. Sarıkamış arkadaşlar o çeşitli harp akademilerinde teori planı açısından kusursuz olarak harp sahnesine, harp tarihine geçmiş bir plan olarak anlatılır. Sarıkamış'ta Osmanlı ordusu anlatıldığı gibi 90 bin şehit falan da vermemiştir. Genelkurmay arşivindeki bilgilere göre de çeşitli bilgileri de karşılaştırdığımızda 20 bin ile 40 bin arasında Osmanlı askerinin sadece soğuktan değil tifodan veya savaşmaktan şehadete erdiği konuşulur. Peki tekrar Sarıkamış'a dönersek, Sarıkamış'ta suç kimindir? Sarıkamış'ta şu suçludur, bu suçludur demek çok uygun olmayacaktır. Herkes vatanperver bir şekilde vatanı müdafaa etmek, işgal altındaki Doğu Anadolu bölgesindeki çeşitli şehirleri kurtarmak ve bununla beraber Rusya hattını kırarak Kuzey Türkistan'a ulaşmak istemiştir. Enver Paşa plan dahilinde kendi askerleriyle istediği hedefe ulaşmış, istediği noktada Hafız Hakkı Paşa'yı beklemiştir. Merhum Hafız Hakkı Paşa çizmesi gereken hilali aşmış, biraz daha geniş bir alandan hareket ederek çok daha fazla içeriye girmek ve daha rahat bir hareket düzenlemek istemiştir. Ama bu hilali geniş tutması Osmanlı'daki askerlerin çoğunun yoğun kar yağışı ve ağır kış şartlarının neticesinde donmasına sebep olmuştur. Ama tabii ki başkumandan Enver Paşa'dır. Bizzat harekatın planlayıcısı, düzenleyicisi arasındadır. Kusur elbette ki burada Hafız Hakkı Paşa'ya değil Enver Paşa bulunacaktır. Yanlış hatırlamıyorsam Hafız Hakkı Paşa da bundan sonra intihar edecektir. Eğer o plan başarılı olsaydı Doğu Anadolu bölgesinde işgal edilmiş Osmanlı toprakları, Türk toprakları Rus işgalinden kurtarılacak ve Kuzey Türkistan'a bir kapı açılacaktı. 1. Cihan Harbi'ne girilmesi noktasında da evet Enver Paşa'nın ve İttihatçı liderlerin Enver Cemal ve Talat Paşa'nın etkileri vardır. Ancak İngiltere ve daha öncesinde İngiltere ve Fransa'nın kapısı çalınmış. Adeta İngiltere'nin kapısına yatılmış. Ancak hiçbir şekilde onların tarafında 1. Cihan Harbi'ne girmemiz kabul edilmemiştir. Almanya ve Avusturya tarafında savaşa girmemiz kaçınılmaz bir hal almıştır. Enver Paşa Alman İmparatoru ve çevresiyle de derin bir irtibata, samimi bir muhabbete sahiptir. Osmanlı ordusu modernleşmesi noktasında Almanlardan da yararlanılmıştır. Ama asla Enver Paşa X bir grubun, ülkenin, kişinin asla ve kat'a hayranı değildir. Tamamen devletin lehine olabilecek en azami faydayı sağlamak için çabalamıştır. Ancak 1. Cihan Harbi'nde Osmanlı Devleti yenilmiştir. Faturanın ağır kısmı elbette ki bu 3 paşaya kesilecektir. Enver Paşa, Çeyen Tepesi civarında basmacılarla beraber yani Ruslara karşı ayaklanmış olan Türkleri bağımsızlığa götürmek uğruna savaşırken Çeyen Tepesi'nde Mittal ve Öz'den gelen kurşun neticesinde şehit düşecektir. Daha sonra yanlış hatırlamıyorsam Süleyman Demirel zamanında naaşı Türkiye'ye getirilecek. Şişli'deki Abide Hürriyet Tepesi'ne defnedilecektir. Enver Paşa Osmanlı Devleti içerisindeki değerli simalardan biridir. O asla hain değildir. Büyük bir vatanseverdir. Ama teoride düşündüklerini pratikte başaramamış bir ecdadımızın bir üyesi, mensubudur. Tarihi o kahramanlığı bu hainliğinden ziyade anlamaya çalışarak onların da insan olduğu gerçeğinden hareketle okumak gerekmektedir diye düşünüyorum.